Dünyanın başkenti New York. Zenginliği, mükemmel fiziği ve karizması ile kusursuz bir koca adayı. Alımlı, konuşması akıcı, zeki bir genç kadın. Dağınık hayatına yön vermeye çalışan kuralsız, uçarı görünümlü, parasız, yakışıklı sevgili. Farklı yönetmenler bu dörtlüden çok ayrı filmler üretebilir. Fakat kamera arkasında iki erkek ile bir kadın arasındaki derinlikli ilişkiyi anlattığı Başka Bir Hayatta filmiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Celine Song olunca yoğun bir metne hazır olmalısınız. Nitekim önceki filmi orijinal senaryo dalında Oscar adayı olan Song, yine yazıp yönettiği Tam Bana Göre de evlilik ve aşk konularında kafanızı tıkır tıkır çalıştırıyor. Bir çöp çatanlık şirketinin başarılı, akıllı, hırslı çalışanı Lucy, konu kendisi olduğunda son derece kontrollüdür. Aynı gece ideal bir koca adayıyla tanışıp bir zamanlar aşık olduğu eski sevgilisiyle karşılaştığında soğukkanlılığı ilk darbeyi alır. Zengin Harry ve yoksul John arasında hem işi hem de özel hayatı savrulur. Yönetmen filminin orijinal adında idealizmle zıt bir kavram olan materyalistleri kullanarak romantik film seyretmeye hazırlanan seyirciyi şaşırtmayı göze almış. İnsanlığın avcılık döneminden bir bölümle başlayan hikaye, 21. yüzyıla geçerek modern ilişkileri gerçekçi bir zeminde ele alıyor. Karmaşık gibi görünen, çok yönlü tehlikeleri tetikleyebilecek ve çoğunlukla da yalnızlığa çıkan ilişkiler bunlar. Lucy'nin hem hayatındaki iki erkekle hem de çevresindekiler ve müşterileriyle diyalogları maddi dünyaya sımsıkı bağlı günümüz insanını dilim dilim inceleyen keskinlikte. Song, insanları tanıştırıp nişanlandırıp evlendirirken her şeyi çok iyi bilen, yorumlayan, müdahale eden Lucy'yi kendi hayatında müthiş manevralarla çalkantıların ortasına atıyor. Hikaye 80'ler 90'larda ya da 2000'lerin başlarındaki güzelim romantik komedi filmlerinin ukala bir yorumu gibi gelse de ilerledikçe öyle olmadığı anlaşılıyor. Song, ilişkilerdeki bir yığın acayip, gereksiz, gösterişe yönelik koşullanmaları tuzla buz eden bir finale ulaşıyor. Bunu seyredene kendini iyi hissettirerek başarıyor. O nedenle ilk bölüme dikkat ediniz. Doğaldır ki seyircinin Tam Bana Göre'ye bilet alabilmesi için sadece Celine Song'un ustalığı yeterli değil. Afişteki 3 oyuncu mıknatıs gibi. Gözlemlediğim o ki kadınlar arasında bir Pedro Pascal fırtınası esiyor. Nitekim dört dörtlük adam rolü ona düşmüş. Chris Evans da sinemada ağırlıkla yer aldığı aksiyon türünün sert adamlığından sıyrılıp doğal, içtenlikli sevgiliye gayet sorunsuz geçmiş. Filmin merkezindeki Lucy'ye hayat veren Dakota Johnson ise terapi gibi gelen bahar ılıklığıyla filmi çıt çıkarmadan seyretmenizi sağlıyor. Kişisel notum şöyle ki benim bulunduğum özel gösterimde diğer filmlerin aksine herkes pür dikkat seyretti. You're the matchmaker. You're the brother. What are you doing at the singles table? My mother wants me to marry.